arkadaşlar. Yeni bir örgü videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bu görmüş olduğunuz bebek yeleğimin anlatımını yaptım. Gerçekten çok keyifle hazırladığım, çok tatlı bir model oldu. Yakın plandan yeleğimizi görelim. Yakadan başlanıp tek parça halinde örülen bir model. Roba kısmında böyle sade, yapılışı oldukça kolay bir roba modeli tercih ettim. Ve yeleğimin alt kısmında da badem örgü modelini uyguladım. Şöyle arka kısımdan görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Her iki model de gerçekten kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımın hiç zorlanmadan örebilecekleri modeller. Tereddüt etmeden bu yeleği istediğiniz renklerle hem kız hem de erkek bebekleriniz için örebilirsiniz arkadaşlar. Yeleğimizin bedeni 0,6 aya uygun. Beden genişliğimiz 24 santim. Yeleğimizin boyu 28 santim. Tam bir yumak ip kullanarak hazırladığım bir model. Bir yumaktan şöyle çok minik bir parça artmış oldu arkadaşlar. Ve 3,5 numara şişleri kullanarak yeleğimi ördüm. 4 tane düğmeyle de tamamladım. Benim kullandığım ipim Nako Elite Baby su yeşili. Renk kodu 6692. Sizler de aynı özellikteki farklı markaları kullanabilirsiniz. Yani 100 gramı 250 metre olan bebek iplerinden istediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Hem erkek bebekleriniz hem kız bebekleriniz için hazırlayabileceğiniz ortak bir model olmuş oldu. Malzemelerimiz hazırsa yeleğimizin yapımına başlayalım. Çok keyifle ördüğüm bir model oldu. Dilerim sizler de bana eşlik edersiniz. Her türlü sorularınız için bana her zaman yorumlardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca beni aynı isimle Instagram'dan da takibe alabilirsiniz. Eğer yeleğimi örerseniz oradan da bana resimlerinizi paylaşarak iletirseniz memnun olurum arkadaşlar. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Malzemelerimiz hazırsa yeleğimizin yapımına hemen başlayalım. Yeleğimi örmeye yaka kısmından başlıyorum. Yeleğimin yakası için şişime 73 ilmek attım. İlmeklerimi 3 diş haroşa örüp geldim. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada roba artışlarına başlayacağım. Örgümüz boyunca sıra başındaki 6 ilmeğimiz ve sıra sonundaki 6 ilmeğimiz ön patlar olmak üzere haroşa olarak devam edecek. Hemen başlayalım. Bu sırada ilk ilmeğimizi de açarak ilerleyeceğiz. Ben sıra başındaki ilk ilmeklerimi böyle örmeden alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra yanında 2 ilmek daha örüyorum. İlk 3 ilmekten sonra ilk iliğimi açacağım. Erkek bebekler için örenler benim gibi böyle sıra başında iliklerini açabilirler. Kız bebekler için örenler de sıra sonundaki pat kısmında yine iliklerini açabilirler. 3 ilmek ördükten sonra bir tane dolama yapıyorum. Önümdeki 2 ilmeği ilmeklerimin şöyle sağ kısmından değil sol kısmından şuradan birlikte alarak örüyorum. Doladığımla beraber 5 ilmek örmüş oldum. Bir ilmek daha haroşa örüp 6 ilmekle pat kısmını tamamlamış oldum. Şimdi roba artışlarıma başlıyorum. Hemen 6 ilmekten sonraki ilk ilmeğimde artış yapacağım. Robamızdaki artışları 1 ilmekten 3 ilmek çıkararak yapacağız. Bu ilmekten 3 ilmek çıkaracağım. Öncelikle ilk ilmeğim bir defa ilmeğimi düz olarak örüyorum ama bu ilmeğimi sol şişimden çıkarmıyorum. Sonrasında bir tane dolama yapıyorum ve aynı ilmeği bir kez daha düz olarak örüyorum. Böylece bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyorum. Sonrasında arada 5 ilmek düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düzden sonra yine artış yapacağım ilmeğime geldim. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. İlmeğimi bir defa düz olarak örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir kez daha aynı ilmeği düz olarak örüyorum ve şişimden çıkarıyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyorum. Arada 5 ilmek düz örüyorum. 5. 5 ilmekten sonra yine artış yapacağım. Önümdeki ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. İlmeğimi bir kez düz olarak örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir kez daha aynı ilmeği örüyorum ve 3 ilmeğimi çıkarmış oluyorum. Arada 5 ilmek düz örüyorum. İlk sıramızı bu şekilde öreceğiz. Yani 5 düz, arada 5 düz örüp sonrasında bir ilmekten 5 ilmek, pardon 3 ilmek, bir ilmekten 3 ilmek çıkararak ilerleyeceğiz. 5 düzden sonra ilmeğimi bir kez düz olarak ördüm. Bir tane doladım. Bir kez daha düz olarak örüyorum ve tekrar 5 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. Sonrasında 1, 2, 3. 3 ilmek çıkarıyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3, 5 ilmek düz örüyorum. 3, 4, 5. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3 ve 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. 5 ilmek düz ördük. Şimdi 1, 2, 3. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4,
5 düz örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek çıkarıyorum. 1, 2, pardon 5 ilmek düz örüyorum. 4, 5. Tekrar artış yapacağım ilmekteyim. 1, 2, 3 ilmek. Bir ilmekten çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ve sonda sayıyorum 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. En son 5 tane düz ördükten sonra sıra başında burada ilk 6 ilmekten sonra hemen önümüzdeki ilk ilmekte artış yapmıştık. Yine sonda kalan bir ilmekte artış yaparak tamamlıyoruz. Buradaki bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3 ve sıramın sonunda şişimde kalan 6 ilmeğimi haroşa olarak pat kısmı olmak üzere örerek sıramı tamamlıyorum. 3, 4, 5, 6 ve arka yüze geçiş yapıyorum. Arka yüzüme geçtiğimde farklı bir işlem yapmayacağım. Robamız boyunca arka yüzlerde hiçbir farklı işlem yapmadan ilerleyeceğiz. İlmeklerimizi daima ters örerek arka yüzlerimizi tamamlayacağız. Sıra başındaki ilk 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 6 ilmekten sonra ipimi öne alıp sonda yine 6 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Artış yaptıklarım dahil tamamını ters olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Sıramın sonuna geldiğinde 6 ilmek patımı haroşa olarak örüp bu sırayı tamamlıyorum ve ön yüze geçiş yapıyorum. Robamızın ön yüzünde artışlarımızı yaparak ilerledikten sonra arka yüzde bir sıra bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp geldik. Birlikte 2 sıra örmüş olduk. Artışlarımızı 6 sırada bir tekrar edeceğiz. Dolayısıyla şimdi 2 sıradan sonra 4 sıra daha örgümüzü örüp geleceğiz. Tamamen düz örgü olarak örerek bu kısmı tamamlayacağız. Yani önümüzdeki şu an ön yüzlerde bütün ilmeklerimizi düz, arka yüzlerde bütün ilmeklerimizi ters olarak örerek 4 sırayı tamamlamış olacağız. 6 sıraya bu şekilde tamamladıktan sonra bir sonraki ön yüze geçtiğimizde tekrar aynı kısımlardan artışlarımızı yaparak ilerleyeceğiz. Gerçekten yapılışı kolay, basit bir model arkadaşlar. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için de gayet ideal. Hiç tereddüt etmeden modelimizi örebilirler. Şimdi bu sırada dediğim gibi düz örgüyle ilerliyorum. Sadece sıra başındaki 6 ilmeğimi ve sıra sonundaki 6 ilmeğimi haroşa olarak devam edeceğim. Onun dışında robamdaki ilmeklerimi ön yüzlerde düz, arka yüzlerde ters olarak örerek 4 sırayı daha tamamlayıp bu kısmı 6 sıraya tamamlayıp geliyorum. Robamın ilk sırasında ön yüzde artışımı yaptıktan sonra üzerine 5 sıra daha arka yüzlerde ters, ön yüzlerde düz olarak düz örgü olarak örüp geldim. 6 sıraya tamamlamış oldum. Şimdi tekrar artış yapacağımız sıraya geldik. Bu şekilde 6 sırada bir aynı kısımlarda artışlar yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu defa şu artırma yaptığımız bir ilmekten 3 ilmek çıkarttığımız ilmeklerin şu tam ortasında oluşan bu ilmeklerin üstünde yine aynı şekilde artışlar yaparak ilerleyeceğiz. Sıra başındaki haroşelerimi örüyorum. İlk 6 ilmeğimi örüyorum. Altı haroşeden sonra şimdi bakıyorum hemen şu artış yaptığım ilmeğin yani 3 ilmek çıkarmıştım. Bu 3 ilmeğin tam ortasında kalan ilmeğin üstüne yine artış yapacağım. Dolayısıyla burada başlarken öncelikle bir tane düz olarak örüyorum. Yanındaki ilmeğin üzerinden yine 3 ilmek çıkarıyorum. Bu ilmeğimizi bir kere düz olarak örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Bir kez daha doluyoruz. Bu şekilde 3 ilmeğimizi çıkarıyoruz. Ve şimdi bir sonraki artış yapacağım ilmeğe kadar ilerleyeceğim. Kaç ilmek ilerleyeceğimi bulmak için şöyle yine bu kısma geliyorum. Ve bakıyorum burada 3 ilmek şurada zaten çıkarttığım şu 3 ilmek şurada belli oluyor bu şekilde. Bu ilmeklerin ortasında kalan ilmekten yine 3 ilmek çıkaracağım. Saydığım zaman 2, 4, 6, 7. Bu defa arada 7 ilmek örüp bir ilmekten 3 ilmek çıkararak ilerlemem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek örüyorum. Önümdeki bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3. Yani birinci sıramızda bu artış yaptığımız ilmekler arasında 5 ilmek düz örmüştük. Bu ikinci artırma sırasında arada 7 ilmek düz ilmek örerek ilerliyoruz. Bu şekilde ilerleyecek. 5, 7, 9, 11 şeklinde bu aradaki düz ilmekler devam edecek. 3 ilmek çıkardım. Arada 7 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra artırma kısmına geldim. 1, 2, 3. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum ve ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 ilmek düz ördükten sonra yine 1 ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz örüyorum ve tekrar 1 ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Artışlarımızda dikkat etmemiz gereken nokta burası olacak arkadaşlar. Daima daha önce artış yaptığımız ilmeklerin ortasına denk gelen şu ilmeğin üzerinde artışlar yaparak ilerleyeceğiz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp sıra sonuna geliyoruz. Sıramın sonuna geldiğimde son defa bir ilmekten 3 ilmek çıkarttıktan sonra kenarda bir tane düz ilmeğim kalıyor. Bunu da düz olarak örüp sonrasında 6 ilmek ön patımı da tamamlayıp sıramı bitirmiş oluyorum. Ve ikinci artışımı da bu şekilde tamamlamış oldum. Arka yüze geçtiğimde yine bütün ilmeklerimi ters olarak örerek devam ediyorum. İlk artırmamızdan sonra olduğu gibi bu ön yüzü birinci sıramız olarak sayıyoruz. Bunun üzerine 5 sıra daha düz örgü olarak örüyoruz. 6 sıraya tamamlayıp bir sonraki artış yapacağımız sıraya kadar ilerliyoruz. İlk iki artırmamızı tamamladık. Şöyle artırma yerlerimiz biraz daha kendini göstermeye başladı. Şimdi üçüncü artırmamızı yapmamız gereken robamızın ilk iki artırmasını tamamladık. Şöyle arttırdığımız noktalar kendilerini göstermeye başladı. Şimdi üçüncü artırmayı yapacağımız sıraya geldik. Sıra başındaki haroşelerimi örerek başlıyorum. İlk 6 ilmeğimi örüyorum. 6 ilmek haroşeden sonra bu defa sıra başında 2 ilmek düz örüyorum. Ve artışımı yapacağım ilmeğe geliyorum. Önceki arttırma yaptığım ilmeklerin çıkardığım 3 ilmeğin ortasına denk gelen ilmeğin üstüne yine artışımı yapıyorum. Bu ilmekten 3 ilmek çıkararak ilerliyorum. 1, 2, 3. Artırma ilmeğimden sonra sonraki artırma noktasına kadar arada kalan ilmeklerimi düz örgü olarak öreceğim. Bir sonraki artırmamı şuradaki 3 ilmeğimin ortasında kalan şu ilmekle yapacağım. Saydığım zaman 2, 4, 6, 8, 9. 9 ilmek, bu defa aralarda 9 ilmek düz örerek ilerleyeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve artırma yapacağım noktaya geldim. 1, 2, 3. 3 ilmek çıkarıyorum. 1 ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum ve sonra yine 9 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar artırma yapıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek çıkarmış oldum ve 9 düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 düzden sonra yine artırma noktasına geliyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Bu üçüncü artırma sıramızda da aralarda 9 ilmek düz örerek ilerliyoruz. Sıramın sonuna kadar ilerleyip geliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Sonda 2 düz ilmeğimiz kaldı. Sıramızın başında 6 ilmek patımızı ördükten sonra 2 düz ilmek örerek başlamıştık. Yine aynı şekilde burada 2 düz ilmek örerek sıramızı tamamlıyoruz. 6 ilmek patımızı örüp bitiriyoruz. Ve bu şekilde üçüncü artırmamızı da burada oluşturmuş olduk. Yine önceki sıralarda olduğu gibi üzerine 5 sıra düz örüp geliyoruz. Yeleğimin robasındaki bu üçüncü artırmamı yaptıktan sonra üzerine 5 sıra düz örgü ördüm ve bir artırma daha yaptım aynı noktada. Yani toplam 1, 2, 3, 4 artırma ile robamı şu an tamamlamış oldum. Bu sonuncu artırmadan sonra üzerine 5 değil 4 sıra düz örgü olarak ördüm arkadaşlar. Şu an örgümün arka yüzündeyim. Yani 6. sıramı henüz örmedim. Artırma yaptığımı birinci sıra olarak sayarsam üzerine 4 sıra daha ördüm. 5 sıra örmüş oldum. Şu an 6. sıraya geldim. Örgünün arka yüzündeyim. Bu sırayı artık ters olarak örmeyeceğim. Bu sıradan itibaren ilmeklerimi haroşaya çevirerek devam edeceğim. Yaka kısmında olduğu gibi bu kısımda 3 diş olacak şekilde haroşa öreceğiz. Yani arka yüzü birinci sıra olarak sayarsak 6 sıra haroşa örmüş olacağız. Ön yüzde 3 diş haroşa görüntüsü elde etmiş olacağız. Sonrasında ise beden ayrımlarımızı yapacağız. Kollarımızı kesip bedene devam edeceğiz. Şimdi sıra başından ilmeklerimi örmeye başlıyorum. 3 diş haroşamı örüp roba kısmını tamamlamış oldum. Şimdi yine örgümün ön yüzündeyim. Bu yüzde kol ilmeklerimi keseceğim ve bedeni birleştirip bedene devam edeceğim sonrasında. Ayrımlarımızı şu şekilde yapıyoruz. Önlerimiz için 26 ilmek,
Kollarımız için 31 ilmek ve arka parçamız için 47 ilmek olacak şekilde 5 parçaya ayırmış oluyoruz. Sıra başından ön parçamın ilmeklerini örerek başlıyorum. Sıra başındaki ilk 31 ilmeğimi, pardon, ilk 26 ilmeğimi ön parçam için örüyorum. Kol ilmeklerime geldiğimde şuradan kesim işlemine başlıyorum. İlk 31 ilmeğimi ördükten sonra kol ilmeklerimin ilkini örüyorum. Yanında bir ilmek daha örüyorum ve ilk ördüğüm ilmeğimi, önceki ilmeğimi bu şekilde diğerinin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek örüyorum, bir ilmek kesiyorum. Bir ilmek örüyorum, bir ilmek kesiyorum. Bir ilmek örüyorum, bir ilmek kesiyorum. Bu şekilde kolumdaki ilmekleri kesiyorum. Sona kadar, şu kısma kadar ilerleyip geliyorum. Kol parçamda son bir ilmeğim kaldığında bu son ilmeği yine şöyle sol şişime aktarıyorum ve bu ilmeği diğer parçamın ilk ilmeğiyle birlikte şuradan şöyle birlikte alarak örüyorum ve bunu da burada yok etmiş oluyorum ve şimdi arka parçama devam ediyorum. Arka parçamın ilmeklerini örüp sonraki kola kadar ilerliyorum. Onu da kesip tamamlıyorum. Sonraki kol parçama geldim. Yine aynı şekilde kesip bitiriyoruz. İlk ilmeğimizi örüyoruz. Yanında bir ilmek daha örüp önceki ilmeği bu şekilde diğerinin üzerinden geçiriyoruz. Bir ilmek örüyoruz, bir ilmek kesiyoruz. Bir ilmek örüyoruz, bir ilmek kesiyoruz. Bu şekilde bu kolumuzu da tamamlıyoruz. Kolda son bir ilmeğim kaldığında yine aynı şekilde onu sol şişime aktarıyorum. Bu şekilde sol şişime aktarıyorum ve diğer parçamın ilk ilmeğiyle birlikte onu bu şekilde alarak bu kısımda yok etmiş oluyorum. Ve ilmeklerimi örerek bu ön parçamı da tamamlayıp sıramı bitirmiş oluyorum. Böylece kollarımızın kesimini yapıp ayırdık. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bu sırada hem bedenimi bu şekilde birleştireceğim. Koltuk altlarında artırmalar yaparak bedenimi, ön ve arka bedenimi birleştirip alt kısma devam edeceğim. Sıra başından örgüme başlıyorum. Ön parçamı örüp kol kısmına kadar ilerleyeceğim. İlk 7 ilmeği, pardon, ilk 6 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 6. Sonrasında ipimi arkaya alıp kalan ilmeklerimi ters olarak öreceğim arka yüzde. Kol kısmına kadar ilerliyorum. Kolumuzun altında artışlar yapacağız. Hem bedenimizin biraz daha genişlemesi için hem de kol evinin dar olmaması için mutlaka kol altlarında biraz arttırmalar yapmak gerekiyor. Artırmalarımızı 4'er ilmek olarak yapacağız. Her bir kol altında 4 ilmek arttırma olacak. Böylece alt kısımda uygulayacağımız model tam olarak denk gelmiş olacak ilmek sayımıza. Şimdi arttırmalarımızı yaparken nasıl yapıyoruz? Bu kısımda şöyle şurayı göstermek istiyorum. Şurada bozuk bir görüntü olmaması için bu 4 ilmeğimizi artırırken öncelikle bir ilmek buradan çıkartıyoruz. Sonrasında 2 ilmek artış yapıyoruz. Devamında bir ilmek de bu taraftan çıkarıyoruz. Böylece 4 ilmeği burada artırmış oluyoruz. Şimdi burada kesim yaptığım son ilmeğin şu iplerini şu şekilde buradan alıyorum. Bunu tekrar sol şişime takıyorum. Şöyle ve bunu örüyorum. Şöyle iki ilmeği, şöyle iki ipi daha doğrusu birlikte alarak örüyorum. Böylece şöyle önden gösterelim. Bu kısmı birleştirmiş oluyorum böylece. Sonrasında örgümün yönünü çeviriyorum. Şimdi iki ilmek kısımda artış yapacağım. Sondaki iki ilmeğimin arasına şuraya şişimi batırıyorum. Bu şekilde bir ilmek aradan çıkarıyorum ve bunu tekrar sol şişime takıyorum. Bir ilmek arttırdım. Şimdi bir tane daha buradan sondaki iki ilmeğin arasına batış yapıyorum. Bu şekilde bir ilmek daha arttırıyorum ve onu da şişime takıyorum. Böylece 2 ilmek artırmış oldum. Önceki şu kısımdan aldığımla beraber 3 tane olmuş oldu. Şimdi bir tane de buradan alacağız. Tekrar örgümün yönünü çevirdim.
Burada şu kesim yaptığım son ilmeğin iplerini şuradan alıyorum. Şöyle. Bunu sol şişime takıyorum ve bunları örüyorum. Böylece burada 4 ilmek artış yapmış oluyorum ve örgüme ters örgüyle devam ediyorum. Şimdi arka parçaya geçmiş oldum. Bu kısımda ilmeklerimin tamamını ters olarak örerek sonraki koluma doğru ilerliyorum. Sonraki kol parçama kadar ilerledim. Şimdi bu kısımda aynı işlemleri tekrar ediyorum. Şuradan kesim yaptığım son ilmeğimin şu iplerini tekrar sol şişime takıyorum. Bunları birlikte örüyorum. Şöyle. Sonrasında örgümün yönünü çeviriyorum. Sondaki 2 ilmeğin arasına batış yapıyorum. Buradan bir ilmek çıkartıp tekrar sol şişime takıyorum. Bir ilmek daha aradan çıkartıp sol şişime takıyorum. Böylece şuradan aldığımla beraber 3 tane oldu. Şimdi tekrar yönünü çevirip bir ilmek de bu taraftan çıkaralım. Şöyle şuradaki kesim yaptığımız son ilmeğin iplerini bu kısımdan alalım. Şöyle sıkıştırıyoruz. Bu kısımda açılma olmaması için biraz şöyle sıkıştırıyoruz ve örgümüze devam ediyoruz. Son ön parçamız kaldı şu anda elimizde, sol şişimizde. Onu da sona kadar örüp sıramızı tamamlıyoruz. Böylece bedenimizi oluşturmuş olduk, parçalarımızı birleştirmiş olduk. Şimdi ön yüze geçtiğimizde ilk sıradan itibaren modelimizi oluşturarak ilerlemeye devam edeceğiz. Daha doğrusu ilk sırada 2 sırada ters olarak ördükten sonra bir sonraki ön yüze geldiğimizde model kurulumlarına başlayacağız. Sıramın sonunda 6 ilmeğim kaldı. Onları haroşa olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Şöyle bu şekilde birleştirmelerimizi yaptık. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Kenarlardaki 6'şer ilmek patlarımız hariç bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Arka yüze geldiğimizde yine aynı şekilde bu sefer arka tarafta düz olarak öreceğiz ki önde ters olarak gözüksün ilmeklerimiz. Hemen başlayalım. 6 ilmek haroşadan sonra ipimi öne alıyorum ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramın sonunda 6 ilmeğim kalana kadar ters olarak örüyorum. Onları da haroşa örüp sıramı tamamlayıp sonraki arka yüze geçiyorum. Sıramı ters olarak tamamladıktan sonra arka yüze geçiş yapıyorum. Ve bu defa arka yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Yine ön tarafta ters örgü olarak devam etmiş olacağız. 6 ilmek kenar patımdan sonra bütün ilmeklerimi düz olarak örüp bütün ilmeklerimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüze geçtiğimizde model kurulumuna başlıyoruz. Yeleğimin ön yüzüne geçtiğimde öncelikle kenar patını örüyorum ve model kurulumuna başlıyorum. 6 ilmek patımı ördükten sonra ipimi öne alıyorum. Bademlerimizi oluşturarak bu sırada ilerleyeceğiz. Badem örgü modelini uygulayacağız yeleğimizin alt kısmı boyunca. Önümdeki 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum öncelikle. 2, 3, 4, 5. 5 ilmek tersten sonra ipimi arkaya alıyorum. Önümdeki bir ilmekten 5 ilmek çıkararak ilerleyeceğim. Şöyle bu ilmeğimi bir kez düz olarak örüyorum ama sol şişimin üzerinden çıkarmıyorum. Sonrasında bir tane doluyorum ve bir kez daha aynı ilmeğimi örüyorum. Yine sol şişimde bırakıyorum. Çıkarmıyorum. 3 olmuş oldu. Bir kez daha doluyorum. 4 oldu ve son bir kez ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde 5'i tamamlamış oluyorum. Bir ilmekten 5 ilmek çıkarmış oluyorum. Roba kısmında yaptığımız bir ilmekten 3 ilmek çıkarmanın 5 ilmeklisini yapmış oluyoruz bu şekilde. Ve ipimi öne alıp 5 ilmek ters olarak örüyorum. 5 ilmek arada ördükten sonra tekrar ipimi arkaya alıyorum ve motif çalışmamı tekrar ediyorum. Bir ilmekten 5 ilmek çıkarıyorum. İlmeğimi bir kez düz olarak örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Bir tane doluyorum. Son bir kez örüyorum ve 5 ilmek çıkarmış oluyorum. İpimi öne alıp sıradaki 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aralarda 5 ilmek ters, sonrasında bir ilmek üzerinde motif çalışması olacak şekilde ilerleyeceğiz bu ilk sıramızda. 5 tersten sonra bir ilmekten 5 ilmeğimi çıkarıyorum. 3, 4, 5 ve ipimi öne alıp tekrar 5 ters örüyorum.
Tekrar ipimi arkaya aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek çıkardım. Tekrar ipimi öne alıp 5 ters örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Sıramıza 5 ters örerek başlamıştık. Sıramızın sonuna geldiğinde yine aynı şekilde olacak. Şu kısma geldiğimizde buradaki son motifimizi tamamladıktan sonra sıra sonunda burada 5 ilmek kalmış olacak. Bunları yine ters olarak öreceğiz. 6 ilmek pat kısmında örüp bu sıramızı tamamlayıp geliyoruz. Sıramızı tamamlayıp sonraki arka yüze geçiyoruz. Arka yüze geçtiğimizde bu ön sırada bir ilmekten 5 ilmek çıkararak oluşturduğumuz ilmekleri ters olarak öreceğiz. Arada kalan 5 ilmekleri de ilmek yönüne göre gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani 5 düz ilmek olarak görüyoruz. Onları düz olarak örerek ilerliyoruz bu sırada. Arka yüzlerde bu örgü modeli boyunca farklı bir işlem olmayacak. Sadece ilmeklerimizi ilmek yönüne göre örerek devam edeceğiz. Aralar daima 5 ön yüzde 5 ters, arka tarafta 5 düz olacak şekilde ilerleyecek. 6 tane haroşadan sonra önümde 5 düz ilmeğim var. Onları düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5. Sonrasında ipimi arkaya alıyorum ve önceki sırada çıkardığım bir ilmekten çıkardığım 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2, 3, 5. Tekrar ipimi arkaya alıp aradaki düz olarak gördüğüm ilmekleri düz örüyorum. İpimi öne alıp 5 ilmeği ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5. İpimi arkaya alıp arada 5 düz örüyorum. İpimi öne alıp 5 ters örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sonraki ön yüze gelip devam ediyoruz. Sonraki ön yüze geldik. Modelimizin 3. sırası olacak. Bu sırada farklı bir işlem yapmadan sadece ilmeklerimizi ilmek yönüne göre öreceğiz. 6 ilmek kenar patından sonra ipimi öne alıyorum. Önümde gördüğüm 5 ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. 5 ters ilmekten sonra ipimi arkaya alıyorum ve önümdeki 5 düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında yine ipimi öne alıp 5 ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi arkaya alıp 5 düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani bu sırada 5 ters, 5 düz, 5 ters, 5 düz bu şekilde ilerliyoruz. Bu sıramızı da tamamlayıp sonraki arka yüzümüze modelimizin 4. sırasına geçiyoruz. Arka yüze modelimizin 4. sırasına geçtiğimizde yine hiçbir farklı işlem yapmadan ilmeklerimizi ilmek yönüne göre örerek sıramızı tamamlıyoruz. Modelimiz boyunca arka yüzlerde söylediğim gibi hiçbir zaman farklı bir işlem olmayacak. Sadece gördüğümüz gibi ilmekleri öreceğiz. Önümüzde 5 düz ilmeğimiz var. Düz olarak örüyoruz. 5 düzden sonra 5 ters ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Sonrasında yine 5 düz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bu sıramızı da tamamlayıp sonraki ön yüze geliyoruz. Sonraki ön yüze geldim. Modelimin 5. sırası olacak. Bu sıramda bu bademimdeki 5 tane ilmeği 3 ilmeğe düşürerek kenarlardan kesim yaparak ilerleyeceğim. Sıra başındaki 6 ilmek haroşa kısmını ördüm. Yine bu aradaki 5 tane ters ilmeğimi aynı şekilde örüyorum. 5 tersten sonra ipimi arkaya alıyorum. Şimdi bademdeki ilmeklerimi her iki taraftan kesim yapacağım. Öncelikle bu sıra başındaki 2 ilmeği yine bademin orta kısmına şuraya bakacak şekilde kesim yapacağım. Sağdan sola doğru olacak şekilde keseceğim. Onun için bu sıra başındaki ilk ilmeğimi yönünü bu şekilde çeviriyorum ve ilmeklerimi böylece birlikte alarak kesiyorum. Tabii sizin ilmek alış yönünüzden dolayı zaten ilmeğiniz bu şekilde gözüküyorsa çevirme işlemi yapmadan devam edeceksiniz. 2 ilmeğimizi bu şekilde birlikte örüyoruz. Sonrasında aradaki bir ilmeği düz olarak örüyoruz. Kalan 2 ilmeği yine birlikte alacağız ama bu defa soldan sağa doğru yine şuraya ortaya bakacak şekilde kesim yapacağız. Onun için de bu defa ilmeklerimizi bu yönden değil bu yönden soldan şuradan şişimizi batırarak bu şekilde kesiyoruz. Eğer yine söylediğim gibi ilmeklerinizin yönü bu şekilde değilse sizin ip alış yönünüzden dolayı ilmekleriniz bu şekilde gözüküyorsa öncelikle yönünü böyle çevirerek devam edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi 2 ilmeğimizi soldan şuradan birlikte alarak kesiyoruz. Böylece buradaki 5 ilmeği 3 ilmeğe düşürmüş oluyoruz
ve devam ediyoruz. Aradaki 5 ters ilmeğimizi örüyoruz. 5 ters ördükten sonra tekrar motifimde aynı işlemi tekrar ediyorum. Önümdeki bir ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği bu şekilde birlikte örüyorum. Arada bir ilmek düz örüyorum. Sonda kalan ilmeğimi bu defa soldan şu kısımdan birlikte alarak örüyorum. Ve tekrar arada 5 ters örüyorum. İpimi arkaya alıp bir kez daha motifimizi tekrar edelim. Önümdeki ilk ilmeğin yönünü çevirdim. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Kalan 2 ilmeği bu defa soldan şu şekilde birlikte alarak örüyorum. Ve 5 ters örerek devam ediyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sonraki arka yüze gelip devam ediyoruz. Sonraki arka yüze ve modelimin 6. sırasına geldim. Önceki arka yüzlerde olduğu gibi ilmeklerimizi ilmek yönüne göre örerek sıramızı tamamlayacağız. Altı haroşa pat kısmını ördükten sonra önümdeki 5 düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum ve önümdeki 3 ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonrasında yine ipi arkaya alıp 5 düz örüyorum. İpimi öne alıp 3 ters örüyorum. Bu sıramızı da 5 düz, 3 ters, 5 düz, 3 ters olacak şekilde tamamlayıp sonraki ön yüze geliyoruz. Tekrar modelimin ön yüzüne ve 7. sırasına geldim. Bu sıradan sonra 8. sırayı da örüp ilk motifimizi tamamlamış olacağız. Her 8 sırada bir motiflerimizi tekrar ederek ilerleyeceğiz. Sıra başındaki 6 ilmeğimizi örelim. Bu sırada bademlerimizin üst kısmını kapatacağız. Var olan 3 ilmeğimizi tek ilmeğe düşürerek devam edeceğiz. 6 ilmekten sonra kenardaki 5 ters ilmeğimi örüyorum. 5 tersten sonra önümdeki badem motifimin ilmeklerini tekrar bir ilmeğe düşüreceğim. Önümdeki ilk ilmeği örmeden şişime alıyorum. Sonrasında 2 ilmeğimi 5 ters ördükten sonra ipimi arkaya alıyorum. Önümdeki badem motifimin tepe kısmını oluşturacağım. Buradaki 3 ilmeği tek ilmeğe düşüreceğim. İlk ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi ilmeklerimin solundan şu kısımdan birlikte alarak örüyorum. Örmeden aldığım bu ilk ilmeğimi diğerlerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Böylece buradaki badem motifimi kapatmış oluyorum. Tekrar ipimi öne alıp 5 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek tersten sonra bir kez daha motifimizi tekrar edelim. Bademimizin üstündeki 3 ilmekten ilkini örmeden şişimize alıyoruz. Yanındaki 2 ilmeği bu şekilde birlikte örüyoruz. Örmeden aldığımız ilk ilmeği diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyoruz. Böylece bademimizi kapatıyoruz ve ilerliyoruz. 5 ters örüyoruz. Sonrasında diğer motifimize devam ediyoruz. Bu sıramızı da böylece tamamlayıp sonraki arka yüzümüze ve modelimizin son sırasına 8. sırasına geçmiş oluyoruz. Ön yüzde badem motifimizi kapatıp sıramızı tamamladık ve arka yüze geçtik. Modelimizin 8. sırası olacak. Bu sırayla ilk motif çalışmamızı tamamlamış oluyoruz. Bundan sonraki ön yüze geçtiğimizde tekrar motifimizin 1. sırası olacak ve ilk sıradan itibaren olan adımları takip ederek ilerleyeceğiz. Sıra başındaki pat kısmını örüyorum. 6 ilmek haroşamı ördükten sonra ipimi yine ipim arkada kalıyor. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu kenarlardaki 5'er ilmekleri zaten düz olarak örüyordum. Bu bademin üzerinde kalan son ilmeği de yine düz olarak örüyorum. Yani arka sırada ön yüzde bir sıra ters örgü olarak örmüş olacağız. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi düz olarak örerek bu son sıramızı da tamamlıyoruz. Ön yüze geçiyoruz. Böylece 8 sıra örerek ilk motiflerimizi tamamlamış olduk. Şimdi yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sırada birinci sıramıza, şuradaki birinci sıramıza dönüş yapıyoruz. Yine motifimizin ilk sırası olacak. İlk sıradan itibaren uyguladığımız adımları uygulayarak 8 sırada ikinci motiflerimizi de oluşturacağız. Bu arada başlamadan önce bu pat kısmında bir sonraki ilmeğimizi açmak için haroşa dişlerimizi saymayı unutmayalım. İkinci ilmeğimizi açtıktan sonra 2, 4, 6, 8, 9 haroşa diş oluncaya kadar örmüşüz. 2 diş daha olduktan sonra bir sonraki ilmeğimizi açmayı da unutmayalım. Ve devam ediyoruz. Bu defa motiflerimizi yine tam böyle üstüne denk gelecek şekilde değil de
önceki 2 badem motifimin arasına denk gelecek şekilde yerleştireceğiz. Yani şuradaki aralardaki beşer ilmeklerin tam ortasında kalan ilmek üzerinde ikinci motif çalışmasını yapacağız. Bu başlangıç kısmında da yine aynı şekilde. Hemen başlayalım. Bu sırayı da yine birlikte örelim. 6 ilmek haroşamızı örelim. 6 ilmekten sonra şimdi önümdeki 5 ters ilmeğin ortasında kalan ilmek üzerinde motif çalışmamı yapacağım. Önümdeki 2 ters ilmeği ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. 3. ilmek üzerinde buradaki motif çalışmasını tekrar ediyorum. Bir ilmekten 5 ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonrasında yine ipimi öne alıp 5 ters ilmek örüyorum. Önceki sıralarda olduğu gibi arada 5 ters örüyorum. 5 ters ördüğümde bu defa bir önceki motifim şu an oluşturacağım motiflerin tam ortasında kalmış olacak. 5 tersten sonra tekrar motif çalışmamı tekrar ediyorum. Bir ilmekten 5 ilmek çıkarıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar ipimi öne alıyorum ve 5 ters örüyorum. 3, 4, 5. Tekrar ipimi arkaya alıyorum ve motifimi tekrar ediyorum. 2, 3, 4, 5. İpimi öne alıp 5 ters örüyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Bu ilk sıramızı böylece örüp bitireceğiz. Bu sıramıza başlarken son motif çalışmamızdan pardon, ilk motif çalışmamızdan önce sıra başında 2 ilmek tersle başladık. Sıramızın sonuna geldiğimizde yine aynı şekilde olacak. Burada şu kısımda son motifimizi yaptıktan sonra sıramızın sonunda 2 ters örüp pat kısmını örüp sıramızı tamamlayacağız. Birinci sıramız olmuş olacak. Devamında ilk motiflerimizi yaparken takip ettiğimiz sıralamayı takip ederek motiflerimize devam edeceğiz. Motiflerimiz, sürekli her sırada böyle kaydırmalı olarak ilerleyecek. Her defasında önceki motiflerin ortasına denk gelecek şekilde olacak. Yani şu anki motiflerimize kenarda 2 ters ördükten sonra başladık. Bir sonraki motifimize geldiğimizde yine 5 ters örüp başlayacağız. Ondan sonrakine yine sıra başında 2 ters örerek başlayacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Motifimizi oluşturarak devam ediyoruz. Yeleğimizin alt lastik kısmına gelene kadar modelimizi uygulayarak örüp geliyoruz. Yeleğimin alt kısmında modelimi uygulayarak ilerledim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 motif oluncaya kadar alt kısmı örüp tamamladım. Şimdi yeleğimin alt lastiğini alt bandında örüp tamamlayacağım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Buradaki son motifimi yaptıktan sonra arka yüzü örüp geldim. Şimdi ön yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak örerek sıramı tamamlayacağım. Bundan sonraki sıralarımı da yine düz olarak örüp haroşaya çevirmiş olacağım örgümü. Haroşa örgüyle alt lastik kısmını tamamlayıp geliyorum. Son olarak düğmeleri de dikip yeleğimizi hazırlayıp geliyoruz. Yeleğimin alt bandı için 4 düş haroşa ördükten sonra ön yüzdeyken kollarda göstermiş olduğum kesme tekniğini uygulayarak tamamladım arkadaşlar. Ve düğmelerimi de dikip yeleğimi hazır hale getirdim. 0-6 aya uygun bir yumak ip kullanarak hazırladığımız çok tatlı bir model oldu. Bir yumaktan sadece şöyle minik bir parça artmış oldu arkadaşlar. Hem erkek hem kız bebeklerinize çok yakışacağını düşündüğüm, çok keyifle hazırladığım bir çalışma oldu. Elinizde tek yumaklar halinde kalmış ipleriniz varsa onları da değerlendirmek için çok güzel bir çalışma oldu. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olduğunuzda zil simgesine dokunarak bildirimleri açıp yeni yükleyeceğim videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.